Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltılık tarifi ile geldim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur, özellikle Hatay'da oturanlar, Hataylı olanlar ya da o civarda yaşayanlar. Ama bilmeyenler ya da unutmuş olanlara bir hatırlatma, öğretim olarak tekrar yapmak istedim. Çünkü çok lezzetli bir kahvaltılık. Biz çok severek tüketiyoruz. Umarım siz de çok beğeneceksiniz. Öyle düşündüğüm için paylaşmak istedim. Zeytin kavurması tarifiyle geldim. Bunun için tavamı ocağıma aldım ve altını yaktım. Şöyle bir 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı tavama alıyorum. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Hemen şipşak, pratik ama muhteşem bir lezzeti var. Özellikle kahvaltılarında biraz farklılık arayanlar, değişiklik arayanlar için çok ideal bir tarif. Zeytin severler, hatta sevmeyip bu tarifle sevebilecek olanlar mutlaka denesinler. Şimdi zeytinyağımın içerisine 2 diş sarımsağımı koyuyorum. Sarımsağı sakın ihmal etmeyin çünkü lezzetin en çoğunu sarımsak verecek. Yağın içerisinde biraz böyle 1-2 tur döndürüyoruz. O zaman zaten zeytinyağı ile beraber sarımsağın kokusu yağa geçmiş oluyor ve değişmiş oluyor. Hiç rahatsızlık verecek bir koku kalmıyor arkadaşlar. Zeytinyağında sarımsağımı 1-2 tur döndürdükten sonra yarım yemek kaşığı biber salçam, yarım yemek kaşığında domates salçam var. Bunu güzelce kavuracağım. Yağın içerisinde kokusun çıkmasını sağlayacağım. Hem de biraz eritmiş olacağız. Birçok restoran ve kafelerde de bu tarif kahvaltı menülerinde bulunuyor ve çok rağbet görüyor, çok seviliyor. Dediğim gibi Hataylılar bunu kırma zeytinli mutlaka yapıyorlar ve kahvaltılarının vazgeçilmezi. Zaten Türkiye'nin her yeri muhteşem lezzet barındırıyor. Doğu, Güneydoğu Anadolu'muz, Ege, her yer, Karadeniz, her taraf lezzet bombası. Çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz lezzetler anlamında. Gördüğünüz gibi salçam hemen birkaç dakikada güzelce eridi, kokusu çıktı. Bu kadar da kolay hazırlanışı. Şimdi benim bir tabak kadar 250-300 gram kadar kapya biberli kokteyl zeytinim var. Tekrar söylemek istiyorum. Hataylı hanımefendiler izleyip sakın bana kızmasınlar. Bunun orijinali kırma zeytinle yapılır. Kırma zeytinin çekirdekleri çıkarılır. Çekirdeksiz bir şekilde yapılır. Zaten kırma zeytin kahvaltılık değil, yemeklik zeytindir. Çorbaların yanında yenir. Bizim Ege'de de öyle. Fakat ben bugün kırma zeytin bulamadım. Bu zeytinle de çok güzel olduğunu düşündüğüm için kokteyl zeytinini tercih ettim. İçinde de kapya biber olduğu için ekstra bir lezzet vereceğini düşünüyorum. Bir de böyle denemek gerekir. Böyle bir farklılık olsun istedim. Güzelce zeytinlerimi de çeviriyorum birkaç dakika. Karıştırmak çok önemli. Karıştırmayı fazla bırakmamak lazım ki yanmasın. Bir çay kaşığı pul biber koyuyorum. Bir çay kaşığı da kekik koyacağım. Kekik bunun hakikaten olmazsa olmazı. Mutlaka kekik koyun. Lezzeti şahane bir şekilde arttırıyor. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bu aşamada bir avuç ayıklanmış cevizim var. Bunları da ilave ediyorum. Çok çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. 1-2 dakika böyle karıştırdıktan sonra hafif bir su koyacağım ki sos haline gelsin, ekmek banarak yiyebilelim. Evet, cevizlerimle de bir miktar kavurduktan sonra şimdi yarım su bardağı kadar su koyuyorum ki sos haline gelsin ve ekmek banılabilsin. Çünkü burada maksat zaten ekmek banmak. Bu lezzeti
damağımızda hissedebilmek. Üzerine de bir 2-3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi koyuyorum. Nar ekşisi de olmazsa olmazı. Şöyle birkaç dakika daha karıştıracağım. Altını kısacağım hatta. Kısık ateşte iyice lezzetlenmesini istiyorum. Ve servis tabağıma alacağım. Özellikle sıcak olarak servis etmenizi tavsiye ederim. Çünkü sıcakken çok çok lezzetli. Ekmek banarak harika bir lezzet oluyor. Evet, bugün harika 5 dakikada kahvaltılık hazırladık. Farklı lezzet arayanlar için sıcak yenecek, cevizli, salçalı, nar ekşili nefis bir zeytin kavurması. Arkadaşlar bu zeytin kavurmasını denemeyenleri mutlaka tavsiye ediyorum. Bu lezzeti tatmalarını arzu ediyorum. Umarım denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.